Evet, dilerseniz başlayalım. Hoş geldiniz. Bizim heyecanlı bir günümüz, önemli bir lansmanı hedefliyoruz ve bu çerçevede de katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ee, Yıllar önce bir liderlik programı gerçekleştiriyordum bir bankaya. Zamana yaygın bir formattı. Yani bir günlük seanslarla, haftada bir günlük seanslarla gerçekleştirdiğimiz bir programdı. Bir gelişim yolculuğu formatında. Ve o zamana yaygın etkisini kullanmak anlamında da her yeni seansımızda yani her yeni günümüzde önceki işlenen konuların hangisini hayata taşıdınız, ne uygulama yaptınız, ne tecrübe yaşadınız aktarılmasını istiyorduk. Bir grup koçluğu misali tecrübe paylaşımı diyoruz biz buna. Ve orada peer-to-peer learning'i de desteklemek anlamında. Hiç unutmadığım bir katılımcımız vardı. Ve o tamamladığımız yani bir hafta önceki seansta bizim yastık formülü dediğimiz farklı fikirlerde iletişimi nasıl sürdürürsünüz, işte nasıl hayır dersiniz başka bir mantıkla. Oldukça basit ama etkili bir formülümüz vardı. Onu işlemiştik ve hani ismini de vermemde sakınca yok. Ayşen isminde bir katılımcı kendi tecrübesini aktarırken ben geçen hafta çok etkilendim dedi yastık formülünden ve mutlaka uygulayacağım dedi. Eve gidiyordum, eğitim akşam bitiyordu. Eve gidiyordum, dolayısıyla evde eşime uygulamaya karar verdim dedi. Eşi işte bir görüş filan aktarmış. Normal koşullarda ben olur mu öyle şey filan deyip kapatırdım dedi. Ve tam bizim formülü tanımlayarak böyle kuvvetli bir yastık buldum dedi. O yastığı söyledim dedi. Ondan sonra hiç ama fakat filan kullanmadım dedi. Ve sonrasında bir tane kanıt, kuvvetli bir kanıt ortaya koydum dedi. Ve sonra da kendi görüşümü aktardım dedi. Yani eğitimde ne gördüysem birebir uyguladım dedi. Bravo filan dedik. Sonra şöyle devam etti Ayşen. Eşim ne söylese beğenirsiniz dedi. Herkes merak etti filan. Aynen şunu söylemiş. Sen son zamanlarda bir havaya girdin. Hadi bakalım demiş. Bütün grup böyle kırıldık, resmen güldük. Şimdi hani özgüvenli bir şekilde uyguluyor ve bunu aktarıyor ama bazı gerçekler var ki eğitimlerde kalıcı davranışı hedefliyoruz ama bazı engeller çıkıyor. Şimdi hani şöyle biraz daha hızlı bir şekilde herkes fazlasıyla sektörün içinde olduğu için biliyor ama şu davranış acaba neden bir engellerle karşılaşıyor? Neden o davranış değişikliği gerçekleşmiyor? Şöyle hızlıca toparlamak gerekirse, ben hani böyle belli alıntılarla bunlardan bir tanesi Marshall Goldsmith'in İş Dünyasında Zirveye Giden Yol kitabından çok etkili bir şey ve diyor ki siz başarılısınız diyor ama başarılı olurken bazı şeylere rağmen bazıları sayesinde başarılı oluyorsunuz. Şunu bir başarı paradoksu olarak tanımlıyor. Rağmenleri sayesinde olarak görmek. Yani bir öz farkındalıkla o rağmenleri fark etmek önemli ama insanlar rağmenleri sayesinde görüyor. Yani benim böyle bir davranış değişikliğine ihtiyacım yok. Zaten iyi sergiliyorum gibi bir engel çıkıyor. Temel yükleme hatası hani neyi kastediyoruz? Sonuçta ben başardığımda kendime yüklüyorum ama başarısız olduğumda çevreye yüklüyorum. Dolayısıyla bir davranışta bir gelişim şeyini görmeme durumu çok doğal bir yaklaşım oluyor. Hani ne değiştirmeme ne gerek var ki bunun sonuçları benden değil çevreden kaynaklanıyor mantığıyla. Başarı paradoksu Marshall Goldsmith'in söylediği bunun dışında da ben şimdi başarılıyım ya değiştirdiğimde başaramazsam ya bunu çok kere söyledik. Bu arada bu liste bizim tecrübemiz dahilinde eğitimlerde sıkça karşımıza çıkan durumlar olarak yani bir teorik bir araştırmanın ötesinde hani onun da desteklediği ama belli örnekleri paylaşmak istedim ben. Biz neden istenen seviyede değil bir davranış veya herhangi bir performans istenen seviyede değil dediğimizde 5 tane engel tanımlıyoruz Dale Carnegie olarak ve bunlardan bir tanesi de özgüven engeli. Bu listede birkaç tane daha söyleyeceğim. Özgüven engeli şu. Ben bunu yapamam ki.
Yani kendisine o davranışı, o değişikliği sergileme konusunda güvenmemesi anlamına geliyor. Bunu liderlik programlarında o kadar çok görüyoruz ki şimdi beni böyle tanıyorlar, ben bu davranışı farklı yaparsam ne düşünürler endişesi gibi çok dile gelen bir tane engel. Uygulama engeli sonuçta uyguluyorum diyor ama istenen yönde acaba uygulayabiliyor mu? Dolayısıyla o uygulamanın objektif bir geri bildirimle değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü davranış değişikliği her zaman o kadar kolay değil. Mesela o ilk verdiğim Ayşen örneğinde bir yastık sadece bir cümle diyoruz ama uzadıkça uzuyor, kanıt uzadıkça uzuyor. Dolayısıyla insanlar iki cümleyle cevap verirken bir anda 18 cümleye çıktığında bu sefer doğallığını kaybediyor. Ama kendisine göre uyguluyor oluyor. O anlamda uygulama engelinden bunu kastediyoruz. Yani uyguluyor ama ne kadar istenen seviyede uyguluyor. Vizyon engeli ne gerek var ki buna diyor. Dolayısıyla o faydaları görmemesinden kaynaklanan bir şey. Kruger etkisini mutlaka biliyorsunuz. Kruger etkisi dediğimiz şey insanlar her zaman kendi performansını olduğundan daha yukarıda görüyor. İşte güzel bir örneği. Ya bu eğitim çok güzel ama neden beni çağırdınız bu eğitime gibi yorumu oldukça alırız. Dolayısıyla o davranışı zaten olduğundan daha iyi derecede sergilediğini düşünüyor ve değişikliğe gerek görmüyor. Ve hani güvenli uygulama fırsatı bulamamak. Yani sonuçta o ortamda bir anda o değişikliği sergilemek, konfor alanının dışına çıkmak olduğu için her zaman o ortamı bulamamak yine bir engel oluşturuyor. Ve bir tarafta da hani biraz evvel uygulama engelinde söylediğim gibi objektif bir şekilde geri bildirim alma zorluğu yine başka bir engel oluyor. Yani bunları detaylandırsak mutlaka sıralanır ama hepimizin belki birkaçı, belki birçoğu karşımıza çıkan engeller oluyor. Ekiplerimizin gelişiminde, belli eğitim programlarının hedeflere ulaşmasında. Şimdi dolayısıyla biz de yıllardır bu sürecin içinde ve her zaman nasıl sağlarız davranış değişikliğini dediğimizde işte o gün geldi ki artık bunu inanılmaz bir araçla destekleme imkanı yarattık ve o anlamda da sizlere aktarmak istedik. Biz buna SMACT ismini taktık. Simülasyon ve hani davranışın İngilizcesi act'in birleştirilmesi veya davranışa geçmenin ve nedir bizim için temel amacı? Yani biz bunu neden geliştirdik? Varoluş nedeni nedir dediğimiz zaman kalıcı davranış değişikliğini kolaylaştırmak. Yani sonuçta hani bizi tanıyanlar, bizle görüşenler biliyor ki her zaman yaklaşımımız bunun ötesinde, bunun üzerine hatta ötesinde iş sonuçlarına, ROI'ye kadar giden hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama temelinde kalıcı davranış değişikliği eğitimlerin en önemli hedefi olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu kolaylaştırma bizim SMACT'imizin varoluş amacı. Tabii böyle bir amaca hizmet etmesi anlamında bazı alt amaçlar da ortaya çıkıyor. Hani bunlar nedir dediğimiz zaman sergilenen davranışı objektif kriterlerle değerlendirmek. Bunlardan bir tanesi, hani demin söylediğimiz gibi geri bildirim alamama, görememe, uygulama engellerini tanımlamıştık. Dolayısıyla o davranışı belli objektif kriterlerle değerlendirmek bir amaç. Objektif geri bildirim vermek veya katılımcı gözüyle baktığımızda almak ve tabii ki davranış gelişimini yani mevcutta neydi, nereye geldi o gelişimi ortaya koymak gibi o esas ana amacımızı, hedefimizi destekleyen hedefler de söz konusu olacak. Hani ben bunların sizler için de İK veya L&D profesyonelleri olarak, yöneticileri olarak bunların da sizler için oldukça önemli olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi hani o anlamda böyle bir amaca yönelik olarak çok kısaca tanımlamak gerekirse SMAC dediğimiz ürünümüz nedir dediğimizde bu bir simülasyon olarak lanse ediyoruz ama böyle daha yapısal bir tanımla kullanıcının yapay zeka tabanlı personayla yani burada dolayısıyla iki kişi var. Bir gerçek kullanıcı bir de yapay zekayı tanımlayalım. Bu iki tarafın hedeflenen konularda iletişimini içeriyor. Hedeflenen konulardan kastettiğimiz şey nedir? Neyse gelişim alanı, neyse hedeflenen eğitim konusu, bu bir geri bildirim mi, bu bir iletişim mi, bu bir performans mı, koçluk mu, her ne hedefse o hedeflere yönelik olarak
tek bir konu üzerine veya birkaç da konu üzerine de olabilir. İletişimini ve iletişimin tanımlanmış kriterlere göre değerlendirilmesini, yani bir iletişim kurulduktan sonra öncesinde tanımlanmış kriterler neyse, KPI'ler neyse o KPI'lere göre değerlendirilmesini sağlayan web tabanlı bir program olarak tanımlıyoruz. Ve hani şöyle, acaba nasıl işliyor dediğimizde yine basitçe tanımlamak gerekirse, yani bu SMACT'in kullanalım dedik. O zaman baştan sona işleyişi nedir dediğimizde bir 7 aşamalı süreç tanımlayabiliriz burada, gözünüzde daha net canlandırabilmek anlamında. Bunlardan ilki bir kere kişiselleştirme. Yani sonuçta kuruma yönelik olarak konu nedir? Ne tür senaryolar oluşturacağız? Nasıl değerlendireceğiz? O kriterler hiçbir zaman standart olmuyor. Kurumun değerleriyle, kurum kültürüyle, yetkinlik setiyle farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla bu kişiselleştirme çalışmasının yapılması, yani bir basit bir tasarım şeyi denebilir buraya, aşaması denebilir. Bunu kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Dale Carnegie'nin eğitim bölümü olarak sizden gerekli doneleri aldıktan sonra bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun süresi hani senaryo başına en fazla bir gün denebilir hazırlanması ve bunların direkt olarak AI'ın eğitilmesi, yapay zekanın eğitilmesi bir gün gibi bir süre diyebiliriz. O derecede hızlı. Ondan sonra admin girişi, dolayısıyla işte hani operasyonel boyutunu söylüyorum. E-mailler, eğitim bilgileri, senaryolar sonuçta programa yükleniyor. Kim yapıyor? Yine biz yapıyoruz. Operasyon bölümümüz bunu gerçekleştiriyor. Sizden e-mailleri aldıktan sonra artık katılımcı ile temas noktası geldi. Katılımcı duyurusu, bu e-mail'le olabilir, başka kick-off olabilir. Hani kim yapıyor dediğimiz zaman seve seve yaparız. Zaman zaman şirketler bunu yapmak istiyor. Yani sizler yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla karşılıklı anlaşarak bu duyuru yapıldı ve artık katılımcı ile temastayız. Katılımcılar SMAC'te giriş yapıp kayıt yapıyor. O kendilerine gelen e-maillerle direkt kaydı gerçekleştiriyorlar ve kendi şifrelerini oluşturuyorlar. Kullanıcı bunu gerçekleştiriyor dolayısıyla ve artık kendisine atanmış olan o ilk başta kişiselleştirdiğimiz, tasarladığımız senaryolar bir eğitim konusu olarak kendisine atanmış oluyor girdiğinde ve artık simülasyonu dilediği zaman uygulamaya başlıyor. Gerçek zamanlı bir simülasyon uygulaması olmuş oluyor direkt ekran başında. Dolayısıyla gidip akşam da bunu uygulayabilir, öğlen arasında da uygulayabilir veya işte bir vakit bulduğunda da uygulayabilir. Çünkü örneğini göreceksiniz, zaman zaman 1 dakikalık, 2 dakikalık uygulamaları konuşuyoruz. Ve onun devamında bireysel değerlendirmesini anında alıyor. Yani o 2 dakika sonunda direkt olarak değerlendirmesini. Dolayısıyla bizim o ilk başta tanımladığımız kriterleri hangi seviyede gerçekleştirdi? Bunun nedenleri nelerdir? Güçlü yönleri ve gelişim alanları nedir gibi basit bir rapor karşısına çıkıyor. Bu bireysel tarafta kullanıcının direkt ekranda gördüğü bir şey ama çok normal olarak, İK olarak, L&D olarak siz o grubun gerek bireysel bazda gerek grup bazında raporlamasını veya gelişimini istiyor olabilirsiniz. Zaten sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada en büyük eksiklik bu. Dolayısıyla o bireysel bazda kullanıcıya sunduğumuz şey de size sonuçta nasıl başladı, ne noktaya geldi, nasıl bir gelişim sergiledi şeklinde bireysel ve grup bazında bu raporlamayı yapıyoruz. Yani yine biz yapıyoruz. Yani o çerçevede baktığımızda şöyle sağ tarafa bakarsanız tabloda katılımcı duyurusu dilerseniz sizin devreye girdiniz ama onun sonrasında onu da biz üstlendiğimiz takdirde ilk başta bir ihtiyaç analizini görüşmemiz sonrasında elinize raporların geleceği bir durumu konuşuyoruz. Oldukça sizin açınızdan kolay kullanımı olan ve hedeflenen sonuçları size aktaracağımıza inandığımız bir süreç olmuş olacak. Şimdi hani bu teknik tarafına, bu tanıtımına bir ara verelim. Çünkü her zaman bir deneyim veya bir uygulama her zaman en etkilisi oluyor ve uygulayalım. 2 aşamalı uygulama olacak. İlk başta bir örnek mahiyetinde ben size bir uygulama göstereceğim ve onun devamında da birkaç konuyu konuştuktan sonra sizlerin uygulaması anlamında da
bir çalışma gerçekleştireceğiz bu süremiz içinde. Ben şimdi hani browser'a, web browser'a geçeceğim burada. Fakat bu aşamada şöyle bir şey yapalım. Bir hani daha sonrası güzel bir hatıra olması anlamında ne güzel 4 sayfadayız katılımcı olarak. Bir şöyle ekranları açıp bir ekran görüntüsü alabilir miyiz hep beraber? Çünkü sonuna doğru katılmayanlar olabiliyor. İlk Kenan açtı. Kenan merhaba. Merhabalar, Hadi bir kolay Merhabalar ekranları gelsin. Kerem Bey. açalım. Şöyle bir herkesi görelim. Merhabalar. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle webinarların hele bir de ekran kapalıysa böyle bir şeyi oluyor. Ben ekrana doğru konuşuyorum sadece bir PowerPoint'e. Arada sırada kopmuş oluyorum filan. Peki, Serdar sen alabilir misin? Evet, evet, Rica alıyorum. etsem. Peki sayfa olarak şöyle bir açarsak hani bir 30 saniye ara vermiş olalım. Biz de nefeslenelim o sırada. Güzel bir ne mutlu bize. Böyle deyince 4 sayfadan 3 sayfaya düştü yalnız. Bir an ayrılanlar mı var? Görüntü vermek istemeyenler açmazlardı canım, o kadar şey değildi. Evet, tekrar hoş geldiniz. Böyle biraz garip arada bir şey yapıyoruz. Tamam mı Serdar, devam edelim mi? Evet, tamamdır. Peki, peki. Çok çok teşekkürler. Ben Teşekkür ederim. şimdi hani bir browser'a geçiyorum. Murphy'nin kurallarının işlememesini temenni ederek hani biraz da aktararak şey yapmaya çalışayım. Sonuçta hani o bana gelen mailler, login oldum, şifremi yaptım ve girdiğim zaman böyle bir ekranla karşı karşıya kalıyoruz. Bana hangi eğitimler atandıysa onları görüyorum. Dolayısıyla işte 2 tane geri bildirim atanmış. İtiraz karşılama, özgüvenli iletişim gibi böyle demo amaçlı veya belli yerlerde kullandığımız birkaç tane şey. Şimdi ben hani bu lansman için hazırladığımız geri bildirime girdiğim zaman karşıma bir şey çıkıyor. Hani kişiselleştirme dediğimiz şeylerden bunu kastediyoruz. Bunu sizin kurumunuza yönelik, sektöre yönelik, o segmente yönelik kişiye kadar indirebileceğimiz senaryolarla oluşturabiliyoruz. Bir şöyle okuyun dilerseniz. Hani Emre bizim yapay zekanın, personanın ismi. Dolayısıyla kullanıcıya böyle bir mesaj geliyor ve özetle benim inisiyatif alma konusunda geri bildirim vermemi istiyor. Hani standart başlangıç yapabilmek anlamında merhaba nasılsınız gibi bir kutucukla geldi. Şimdi burada e, hani ilk şeyi gönderelim, mesajı gönderelim. Gönderdiğim zaman Emre'nin cevabı bana geldi. Ekranda görüyoruz. Sonuçta gelen mesajı dilersek text to speech olarak da pardon ben ses Heh, geldi mi herkese konuşma? Yok, şeyi seçmediler herhalde Çağlayan Bey girişte. Seçmedim. Peki o zaman kusura Tamam. bakmayın. Şöyle durduruyorum. Tekrar Ee, paylaşırsanız. tamam. Heyecandan sesi içer şeyine tıklamadım. Şimdi tıkladım. Tekrar paylaştım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ekranda gördünüz. Şurada basayım, pardon. Dikkat ederseniz. Merhaba, ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Görüşmemizin nedeni hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi söz benden, artık iletişimi başlattık. Ben burada da sonuçta text to speech var. Dolayısıyla istersem yazarak, istersem daha doğrusu speech to text var benim tarafta da. Burada gördüğünüz gibi butona bastım, mikrofon butonuna. Emre merhaba, senle kısa bir geri bildirim vermek için görüşmek istedim. Uygun musun? Yolluyorum. Yine yani her seferinde veya dinleyelim. Evet, uygunum. Geri bildiriminizle ilgili neler paylaşmak istersiniz? Emreciğim, dünle ilgili konuşmak istiyorum. Dün sen bir problemle karşılaştığında direkt bu problemi çözümünü bana sormak için getirdin, benden çözüm istedin. Böyle bir yaklaşım yerine
bir problemle karşılaştığında senin çözmeye çalışmanı, çözemediğinde de mutlaka bir alternatif bir çözüm önerisiyle gelmeni istiyorum. Ne dersin bu konuda? E, Veya şeyleri yine hani duyma Sizi anlamında. tam olarak anlamadım. Açıklar mısınız? Çözüm önerisi sunmamı mı bekliyorsunuz? Evet, aynen öyle. Yani öncelikli olarak direkt çözmeni istiyorum bana gelmeden ama çözemeyeceğin durumlar olabilir. O durumlarda da alternatif çözümün budur. Ne dersiniz gibi bir çözümle gelmeni istiyorum. Evet, hemen bakalım. Anladım. Yani öncelikle problemi çözmeye çalışmamı istiyorsunuz. Eğer çözemezsem alternatif öneriyle gelmem gerektiğini söylüyorsunuz. Bu konuda daha fazla çaba göstereceğim. Teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim bu anlayışlı yaklaşımın için. Peki o zaman nasıl bir aksiyon planlayalım? Ne dersin? Benden ne tür destek istiyorsun bu konuda? Her seferinde şeyi unutuyorum. Destek alabileceğim bir yol gösterirseniz sevinirim. Ayrıca karşılaştığım problemleri çözebilmem için daha fazla kaynak veya bilgiye ihtiyacım olabilir. Bunun üzerinde birlikte çalışabiliriz. Şöyle yapalım, yani bir bunu problem bazında düşünelim. Bir problemle karşılaştığında sen bir alternatif öneri getir. Ben eminim ki o çok kuvvetli bir öneri olacak ama olmadığı takdirde söylediğin gibi kaynak, bilgi konusunu masaya yatıralım. Ama şu anda sadece bir çözüm bularak gelmeni rica ediyorum. Uygun mu sence? Anladım. Her problemde bir alternatif öneri ile gelmemi istiyorsunuz. Bu yaklaşım uygun. Karşılaştığım sorunları bu şekilde ele alacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben bu yaklaşımın için teşekkür ederim. O zaman ilk problemle karşılaştığında güzel çözümünle gelmeni bekliyorum. Görüşmek üzere Emreciğim. Evet, şimdi belli kelimelerle raporun daha doğrusu bittiğini anlıyor ama dilerseniz buradaki tuşla direkt raporu gönder diyerek de şey yapabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz biter bitmez karşımıza çıkıyor. Şu anda puanı görüyorum ekranda. Çok da iyi bir performans sergileyememişim. Ben soruları bildiğim için bilerek çok yüksek çıkmasını istemedim. Şimdi dikkat ederseniz final değerlendirme puanları. Bunlar bizim o ilk başta senaryoyu hazırlarken ve konuya yönelik olarak KPI'ları belirlediğimiz ve KPI'lara puan atadığımız bir durum. Bunu kişiselleştirmek, sizin söylediğim gibi kuruma özel tasarlamak mümkün. Mesela biz geri bildirimi verirken eğer ki mutabık kalırsak mutlaka eğitimlerimizde takdirle başlanmasını istiyoruz. Ben hiçbir takdirle başlamadım. Daha çok teşekkür ettim ve vurgulamaya çalıştığımız şey bir teşekkür takdir değildir noktası. Dolayısıyla ayrı puanları vardı. Takdir etmediğimi söylüyor. Takdir etmediğim için kanıtı da yok. Çünkü kişisel özelliğe takdiri öneriyoruz ve kanıt yok. İşte ama fakat tabii gelmedi arkasından. Dolayısıyla tam puan aldım ama takdir etseydim ve ama diye başlasaydım o zaman gidecekti puanlar. Gelişim alanını net bir şekilde söyledim. Bütün açıklamaları var. 20 almışım üzerinden. Faydanın söylenmesi, yani neden böyle gelmesini, bunun ne faydası var? Sonuçta o vizyon engelini aşma, faydayı ortaya koyma önemli bir nokta diyoruz biz geri bildirimde. Öyle bir KPI tanımlı. Söylemediğim için 0 puan. Sorularla götürdüm. Dolayısıyla bir iletişim, interaktif iletişim şeklinde ve iletişim ve insan ilişkilerinden de tam puan alarak 68'i yakalamışım. İşte bunları özetlediği güçlü yönler, işte net bir şekilde ifade etmesi, aksiyon planı oluşturma süreci, takdir ifadesi ve örnek olmaması, işte
faydaları açıklamaması gibi bir rapor çıkıyor. Dolayısıyla ben ne yapabilirim? Hani şu şekilde çok rahat olarak girdim. O zaman ben bunları aldım. O zaman bir daha deneyeyim. Hele bir de hırslı birisiysem o zaman bunu yüze çekerek uyguluyorum. Ne kadar uyguluyorsam o kadar beyinde o patikalar artık bir yola dönüşüyor ve o öğrenme ve davranış değişikliği gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde işleyen bir şey ve bir tarafta da arka planda admin tarafına da bunlar kaydoluyor. Bir sınıfı, bir grubu düşünüyorsak o zaman benzer bilgilerden oluşan raporlar karşımıza çıkıyor. Şimdilik bunu dilerseniz durdurayım. Eğer ki sorularınız falan varsa sonunda soru cevap seansımız olacak ama chat'e de yazarsanız arada ben gördükçe onları da paylaşmaya Onur çalışırım. Bey yazmış sadece. Gerekçeler belirtilse puan yüksek olabilirdi demiş. Bir daha lütfen Gerekçeler bakayım. belirtilirse puan yüksek olabilirdi diye bir yorum yapmış Onur Bey. Tabii ki, tabii ki. Yani sonuçta aynen o şekilde tanımlıyoruz Onur Bey. Hani kriterlerde neden öyle olduğunu filan ortaya koyduğumuzda yüksek. Ben kasıtlı olarak hani şimdi 100 alsaydım ya, ya o anlamda belli şeyleri özellikle eksik şey yaptım. Kesinlikle. Yani onlar tamamen parametrik KPI'ler diyeyim. Dolayısıyla geri bildirimde ne istiyorsak biz onları tanımlayarak onları ne derecede sergileyip sergilemediğini görme şansı ve o konularda geliştirme şansı söz konusu olacak. Aynen o şekilde söylediğiniz gibi. PowerPoint'e geri dönüyorum ben. Dolayısıyla uygulama sonrasında hani bu gördüğümüz artık herhalde gözümüzde biraz daha canlandı. Dolayısıyla bu hani bir eğitimin bir parçası olarak konumlandırdığımız hani o şekilde veya başlı başına bir eğitim olarak da konumlandırdığımız şeyleri şöyle düşündüğümüzde İK ve LND kapsamında nerelerde kullanılabilir dersek bir kere tartışmasız canlı eğitimlerin eğitim öncesinde farkındalık anlamında, eğitim sırasında uygulama anlamında. Mesela bu çok kritik bir nokta. Çünkü eğitim sırasında bu geri bildirimi 2 kere 3 kere uygulatıp çünkü ne kadar sürdü ki hani öncesinde mailler falan varsa giriş inanın ki 3-4 dakika. Aktardık 5 dakika ondan sonra üzerine 3 tur 4 tur tekrarlasak 15 dakika 20 dakika 20 dakikada bütün katılımcıların herhangi bir konuyu tamamen uygulaması, geri bildirimini alması, geliştirmeye çalışması inanılmaz bir etki sağlayacak. Bunu birkaç tane eğitimde denedik. Çok güzel işlediğini söyleyebilirim. Eğitim sonrasında deneyim ve tutundurma. Sonuçta hani hem hayata taşıması anlamında deneyim, bir tarafta da sürdürülebilirlik anlamında, kalıcılık anlamında tutundurmaya fayda sağlayacak. Ve bir tarafta da hani bunlar sonuçta ön ve son uygulamalar sayesinde ne derecede bir gelişim sağlıyor bunu ölçme şansı da söz konusu olacak. Hani gelişim yolculukları dediğimizde tartışmasız canlı eğitim uygulamalarının hepsini burada göreceğiz. Buna ek olarak seans aralarında da uygulama ve deneyim amaçlı o Ayşen örneğindeki şeylerin hani o paylaşımların çok daha olumluya dönmesine katkı sağlayacak. İlla ki canlı eğitimler mi? Hayır. Asenkron eğitimler de söz konusu olabilir. Yani düşünün ki sadece bu veya altında bir tane örnek şey yaptım. Hiçbir canlı seansın olmadığı bir kick-off videosuyla başlayıp hani amaç nedir, şey nedir hani bunu da video çekerek daha kitlesel bir eğitim olarak konumlandırmak mümkün. Ondan sonra simülasyona girip uygulama bunu ön değerlendirme olarak hani evet, ön değerlendirme olarak düşünebiliriz. Hani sadece örnek bir tane model illaki bu olmak zorunda değil. Videolar 2-3 tane geri bildirimle ilgili video dikkat ederseniz bilgi tarafı KPI tarafı o kadar kısa şey ki zaten farkındalığı oluşmuş olacak SMAC'te. Sonra hadi tekrar uygulayın ve bundan ne bileyim toplam 2 haftada veya taş çatlasa bir ayda acaba ne gelişim gösterdi, kimler katıldı görme şansı söz konusu olacak. Sadece bir simülasyon veya bu tarzda tamamen asenkron, hani diğer örneklerde olduğu gibi hibrit dışında tamamen asenkronda söz konusu olabilir. Sadece eğitim mi dediğimizde hayır değil. Çeşitli ölçme değerlendirme çalışmalarında da uygulanabilir. Hani ne olabilir dediğimizde bir assessment center projesinde sonuçta e, yine
davranışlar, hani assessment center'ları nasıl gerçekleştiriyoruz? Bütün davranışları tanımlıyoruz. Onlara uygun role play'ler, vakalar, şunlar bunlar oluşturuyoruz. Dolayısıyla burada bu derecede gerçekçi bir iletişimi kurmak assessment center'larda rol yapılıyor olduğu için ve o kişinin stresinden dolayı, o kişinin o ortamda bulunmasından dolayı tabii ki belli dezavantajları oluşuyor. Hani gerçekçi olmak gerekirse. Dolayısıyla çok daha doğal bir şekilde bunu gerçekleştirme ve objektif bir şekilde, sonuçta insanlar değerlendiriyorsa mutlaka o farkında veya farkında olmadan o kişiden etkilenerek farklı, hani objektiviteden sapan davranışlar söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla katılabilir. Bir parçası olarak, bir destekleyici araç olarak da katılabilir. Tek başına değil. Yani örnek, çok kitlesel olarak işe alım günlerini inşallah görürüz ülkemizde. O dönemde o ilk aşamayı bununla geçerek sonra daha e, hani daha küçük bir gruba daha kapsamlı çalışmalarda söz konusu olabilir. Biliyorsunuz Development Center, gelişim merkezi dediğimiz, hani assessment'la başlayıp gelişim programı, ondan sonra tekrar değerlendirme. Dolayısıyla baş ve sonda aynı kriterlere göre değerlendirilme garantisi olduğu için gelişimi görme şansı, veya mülakat olarak da çok rahat olarak, çünkü bir iletişim olduğu için mülakat çok rahat olarak uygulama şansı söz konusu olacak. Şimdi rolleri çevirelim. Hani bir tarafta da diğer bir kullanım alanı da şu olur. Bu bize zaman zaman gelen talep. Ben assessment'a gireceğim veya kurumsal olarak biz bu ekibe assessment yapacağız veya işte böyle bir değerlendirme çalışması olacak. Hazırlar mısınız lütfen? Yani firmaları, başka bir assessment center firmasıyla çalışan şirketler zaman zaman hazırladıktan sonra sokmak istiyorlar. Dolayısıyla o hazırlık aşaması da, yani bu sefer o assessment'a girecek kimseler burada assessment provasını yaparak kendisini geliştirme şansı söz konusu olabilir veya yetkinlik bazı mülakatlara hazırlık amacıyla. Bir de organizasyonel gelişim açısından baktığımız zaman, hani bu eğitim olmak zorunda değil. Örnek, kurum kültürü ve değerleri benimsetme çalışmaları. Yani sadece birkaç örnek, hani kurum içi koçluk, mentorluk sistemi kuruluyor. Dolayısıyla o değişimin önemli noktalarından bir tanesi de yetkinlik, o sisteme alışmak. Yani dolayısıyla bu gibi çalışmalarda da son derece rahat bir şekilde uygulanır. Yani işin içinde iletişim varsa o zaman her alana uygulamak söz konusu olabilir. Böyle bazı örnekler. Hangi konular olabilir dediğimizde hepsini tek tek saymayacağım. Hani ekranda listesini görüyorsunuz. Bu listenin ortak bir özelliği iletişimin olması. Dolayısıyla en temelinde iletişim becerileri, geri bildirim, takdir, koçluk görüşmesi, hani gönüllü işbirliği sağlama, etkileme, ikna, delegasyon, motivasyon, yani bunlar elendiği profesyonellerine çok tanıdık gelecek en çok talep edilen konular. Bazen farklı isimlerde, bazen bu klasik isimlerde. Dolayısıyla satış becerileri, soru sorma becerileri, işte e, performans değerlendirme gibi veya bunlar dışında iletişimin olduğu her konuya adapte edilebilir. Bu arada ben bunu birinci faz olarak şey yapıyorum. İletişim dışındaki konularda da testlerimizi yaptığımızda bir zaman yönetimi, bir planlama gibi esasında fena olmayan sonuçlar alıyoruz. İkinci fazda artık bu iletişim kriterini kaldırarak hani bütün şeylerde değerlendirme gibi bir hedefimiz var, ama şu anda hedef boyutunda biz yine mevcuda geri dönelim. Dolayısıyla bu gibi konularda uygulamak söz konusu. İlla ki böyle tanımlanmış tek bir başlık olmak zorunda değil. Mesela iletişim becerileri altında onlarca farklı kriter, işte bir tanesi özgüvenli iletişim olabilir, bir tane mesajı net ve açık aktarma olabilir, bir tanesi dinleme olabilir. Yani birden fazla yetkinliği de tanımlamak söz konusu olacak. Tabii ki böyle bir durumda ölçebilmek için daha uzun süre o simülasyonu uygulaması gerekecek. Benim uygulamam herhalde her seferinde tuşa basmayı unuttuğum için 2 dakika gibi bir süreye çıkmıştır herhalde. Yani herhalde daha pratikle 1,5 dakikada filan bitireceğim bir simülasyondu. Dolayısıyla belki 8-10 dakikada çok daha kapsamlı bir koçluk görüşmesi, bir performans görüşmesine gerçekleştirme
söz konusu olacak. Bu arada sonra söylemeyi unutabilirim. Hani o kişiselleştirme tarafında personayı da yapay zeka, yani bizim karşı taraftaki kimseyi de derecesine, zorluk derecesine ayarlamak söz konusu olabiliyor. O anlamda daha hani eğitimin seviyeleri anlamında da tanımlamak söz konusu. E, Bütün hepsini toparlarsak hani öne çıkan özellikler nelerdir dediğimiz zaman bir kere gerçek zamanlı deneyim, yani o anda uyguluyorsunuz, cevabı geliyor ve direkt olarak sonucu geliyor ve istediğiniz zaman ekran başında telefon mobil uyumlu olarak da kullanılabiliyor. İlla ki yani bilgisayar veya laptop olmak zorunda değil. Yani ne bileyim, metroda beklerken alıyorsa telefon, o zaman direkt olarak hani metroda bile bunu 2 dakikada uygulama şansı söz konusu olacak. Hani bazı kimselere bir oyun oynamaktan daha keyifli gelebilecek diye düşünüyorum. Kullanım kolaylığı, işte deminki metro örneği, yani o anda veya bütün hani kurulum aşamasından bu aşamaya kadar son derece rahat bir şekilde her taraf açısından, yani işin daha bu durumu yöneten İK ve L&D profesyonelleri olarak da kullanıcı tarafında da oldukça kolay kullanımı olan bir program olduğunu düşünüyoruz. Özelleştirme imkanı, yani söyledik işte, her tür, yani senaryo bazında, kriter bazında, zorluk bazında, konu bazında her tür özelleştirme imkanı söz konusu olabilecek. Hani objektif değerlendirmeyi söyledik zaten. Kullanım alanlarını konuştuk. Farklı yerlerde kullanma söz konusu olabilecek. Hani bu da sonuçta yani biz mesela kendi içimizde konuştukça veya iş ortaklarımızla konuştukça, bir soru geldikçe ya evet ya orayı da çözebilir filan gibi çok geniş bir kullanım alanı sunabileceğimizi düşünüyoruz. İki taraf için de, kullanıcı tarafında sonuçta speech to text yaparak hani her seferinde yazma şeyini ortadan kaldırıyoruz. Oysa gerçek iletişimi, ben ne konuşuyorsam gördünüz, yani birebir gerçek hayatta konuştuğum gibi aktardım. Gelen şeyde de text to speech yapıyor ve dolayısıyla o yazıları bana direkt aktarıyor. Ses tonlarını seçmek mümkün. Kadın, erkek filan, o çeşitlilik de söz konusu. Demin söylediğim gibi birden fazla davranışa, yetkinliğe odaklanabiliriz. Bir tane olabilir, birden fazla olabilir. Söylediğimiz bir şeydi. Raporlamayı yine söyledim ve bir tarafta da hani İngilizce'de söylendiği gibi last but not least dediğimiz şey, yani sonuçta bütün bunları bir araya getirdiğimizde önemli derecede yüksek bir return on investment sağlama şansı söz konusu oluyor. Ben her zaman bir finansçı olarak en son finansa bağlıyorum konuyu. Neden derseniz, çünkü bunun sizler açısından bir yatırım maliyeti yok. Yani bir yazılım, bir şu bu filan gibi bir şey yok. Kişi başı ücretlendirme ve o ücretlendirmelere de baktığımız zaman sonuçta sınıf eğitimlerine göre filan göreceli olarak daha cazip şeyler olduğu için bu işin maliyet tarafı. Ama bir tarafta da davranış değişikliğini ölçme anlamında önemli bir katkısı olacağı için, çünkü hepinizin hani bu davranış değişikliğini sağlama ve ölçme tarafında e, hani bir ihtiyacı olduğunu tahmin edebiliyorum. Dolayısıyla oraya da katkı sağlayacağını düşündüğümüz için önemli bir fayda maliyet hesabında olumlu bir sonuç almış oluyoruz. Dolayısıyla bunlar hani konuştuklarımızın özeti olarak bazı öne çıkan özellikler. Ve geldik uygulamaya. Şimdi laptop olabilir, telefon olabilir. Burada bir tek hani daha sonra kurumsal olarak aşılması gereken şey, şirketin güvenlik ayarları çerçevesinde hani bu web sitesine, bu server'a girme engeli söz konusu olabilir. Şu anda da daha evvel yaşadığımız bir örnek vardı. Şu anda da yaşayabiliriz. Yani dolayısıyla laptopunuz varsa QR kodu okutarak direkt olarak gireceksiniz. Fakat şu anda girmeyin, açıklamasını yapayım. Veya telefondan yani telefonla QR kodu veya web sitesine tıklayarak dalecarnegie.com.tr'yi, bu arada size mesaj sohbet tarafından dalecarnegie.com.tr'yi gönderdik.
Tıkladığınız zaman üst menüde baştan dördüncü menü SMACT davranış simülasyonu olarak geçiyor. Oraya tıkladığınızda sayfaya girdiğinizde bu simülasyona giriş tuşu var. Yani iki aşamalı bir girişle o ekrana gelebileceksiniz. Yani laptop'tan bizim web sitesi linkimizden tekrarlıyorum. Dördüncü sıradaki e, menüdeki dördüncü sıradaki davranış simülasyonuna o sayfaya girdiğinizde de biraz aşağıda kalıyor. Giriş tuşuna bastığınızda direkt simülasyona girişi yapıyorsunuz. Güvenlik engeline takılıyorsanız veya takılmıyorsanız bile telefonda da kullanımını görmeniz anlamında QR kodunu okutabilirsiniz. Ekran karşınıza çıktığı zaman hangi linkle bu webinara kayıt olduysanız biz e-mail ile hesap açılıyor. Biz o e-mail ile yaptık. Hesaplarınızı açtık. Ve de normalde siz kendiniz tanımlıyorsunuz. Yani kullanıcı tanımlıyor. Fakat burada o şeylerle uğraşmayın diye herkese DC 1 2 3 4 5 6 şifresini verdik. Yani tekrarlıyorum, o giriş ekranına girdiğinizde e, e, bir kaydolduğunuz e-posta adresiniz e-maili soruyor. Kaydolduğunuz e-posta adresini kullandık ve de şifre olarak da DC 1 2 3 4 5 6'yı tanımladık. Lütfen girin, ben bir 30 saniye sonra kapatarak hani ekran başında daha artık yapabiliriz diye düşünüyorum. Veya şöyle yapayım, ben açayım görüntüyü. Yani kendi ekranımı söylüyorum. Zaman anlamında yönlendirin lütfen. Artık bundan sonra bir 3-4 dakika ve soru cevaplar kalıyor. Dolayısıyla dilerseniz bir 3 dakika vakit ayıralım. Bu sürede sorularınız olursa direkt mikrofonları açarak sorabilirsiniz, chatten yazabilirsiniz. Hani bir 3 dakika bu deneyime bir vakit ayıralım. Çünkü en önemli şey sizin o deneyimleriniz, orada düşünceleriniz. Bu arada biz ben veya bir iki dakika daha bekleyelim. Yani şu anda girememe filan durumunda biz zaten yaptık. Açık tutacağız. Yani bir hafta filan açık tutacağız. Hani şimdi bir durumla girememe durumu filan olursa da girme şansı olacak. Sadece şunu yapacağım. Hani teknik şeyler anlamında ön değerlendirme ve son değerlendirmeyi görmek anlamında bugün, yani bugün gün sonuna kadar saat 12'ye kadar ön değerlendirme sayılacak ve yarından itibaren de son değerlendirme sayılacak. Yani görmek istiyorsanız sonuçta değerlendirmesi, işleyişi falan her şey aynı ama raporlama tarafında ön ve son farklılığı oluyor. O da tanımladığımız eğitim günüyle farklılık gösteriyor. Dolayısıyla yarın eğitim günü olarak tanımladık, canlı eğitim günü. O nedenle ön ve son olarak böyle. Bir haftada açık kalacak Çağlayan Bey. 31. Evet, bir hafta açık kalacak ama ön değerlendirme için sadece bugün var. Doğru. Ama Hı ön hı. önemli değil, ben bir deneyimliyim, puan önemli değil diyorsanız bir hafta boyunca açık kalacak. İstediğiniz zaman bu şekilde girebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bize ulaşabilirsiniz.
Evet, şöyle biraz bize ipucu verin, merak ediyoruz. Giriyor musunuz? Nasıl gidiyor? Evet, deneyimleriniz önemli bu durumda. Ben girişte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ağzınıza sağlık bu arada. Yönlendirmeler Çok için teşekkürler. Şu an konuşuyoruz. O beni ikna etmeye çalışıyor. Ben onu ikna etmeye çalışıyorum. güzel. Çok güzel. İnanıyoruz, yeneceksiniz. Umarım. Hangi konuda ikna? Şey mi? Kabul mü etmiyor? Yani ben ona aslında çok net yazdığımı düşünüyorum. Beklentimi söyledim ama kendisi sen bunu bana nasıl sağlayabilirsin? Daha çok inisiyatif almamı dedi. Ben de beni bırak sen nasıl ne olursa inisiyatif alırsın bana onu söyle demeye Karşılıklı bir çalışıyorum. Evet. basketbolda tossback diye bir alet var. Şöyle topu atarsınız geri gelir. Tam siz Evet. tossback'le paslaşıyor gibi. Rapor Tam tarafına olarak, tam geçebilen var olarak mı? öyle. Rapor tarafına Yani geçenlerden de yorum alabilirsek. geldi bir chatte bir şey rapor. O hızlı sohbette güzel bir rapor. Kenan. Süper. Tebrikler Kenan. Peki, dilerseniz toplayalım. Toplayalım yani konumuzu. Dilediğiniz zaman söylediğimiz gibi bir hafta sonrasında uzatmamızı isterseniz tabii ki o çerçevede isterseniz artık vaktimizi dolduruyoruz. Kapatalım yavaş yavaş. Umarım güzel bir deneyim olmuştur. Sonuçta hani ekranda böyle kişileri silerek bir rapor formatı, hani bu da işin admin tarafında çok okunmuyor ama yani sonuçta ön değerlendirme yapılmadan direkt son değerlendirme olduğunda işte puanı nedir, kendi içindeki şeylerde nasıl gelişim gösteriyor filan gibi, yani o şekilde belli bir teknik raporlama şeyi var bireysel bazda veya grup bazında. Dolayısıyla o da hani sizin herhalde sizin için en önemli kriterlerden bir tanesi. Bir tarafta gelişim, bir tarafta da o gelişimin raporlanması. O anlamda elinizi kuvvetlendirecek şekilde öyle bir raporumuz var. Evet, dilerseniz sorularınız, yorumlarınız varsa alalım. Ve onun devamında da bu lansmanımızı sizlere teşekkür ederek tamamlayalım. Dilerseniz chat'e yazabilirsiniz. Dilerseniz direkt mikrofonu açıp söyleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben el kaldırmıştım. O zaman direkt şey Ha, yapabilirim lütfen belki de. Kenan. Merhabalar Yani Kenan, lütfen. merhabalar. Evet, evet. Bu simülasyon tabanlı uygulama konusundaki gerçekten bu başarılı çalışma için tebrik ederim. Çok Bu tür teşekkürler. araçlar özellikle hem yeni yöneticiliğe başlamış arkadaşlar hem aslında yönetici olmayıp kendini bu konuda geliştirmek isteyen çalışanlar için özellikle mesela geri bildirim denedik ama farklı farklı uygulamalar da olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden sadece bu özelde değil ama mesela bu yapmış olduğum testte gerçekten de çok başarılı, gerçekçi sonuçlar verdi. Hani insanların böyle tekrar tekrar pratik yaparak hem özgüven hem tutarlılık noktasında gerçekten ciddi deneyimler kazandıracak. Tabii ki bir de deneyimleyerek öğrenmenin vermiş olduğu bir avantaj var. Yani 1000 sefer yanlış yapabilirsiniz. Ve bu gerçekten de hani böyle bir durumda nasıl bir tepki alacağınızla ilgili de size gerçekçi sonuçlar veriyor. Hani o patikaların yola dönüşmesi ifadeni kullanarak söylüyorum. Yani gerçekten de o taçlandırdı bence. Projeniz için, emeğiniz için, katkınız için teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için. Kenan, çok çok teşekkürler. Yani ben seni izninle tanıtacağım. Yani kim bu değerli geri bildirimi verirse ben hepsi beni yani havalara uçurur. Ama Kenan ayrıca, çünkü yani Evet, sağ Kenan'ı olun. belki birçoğunuz tanıyor. Yani sonuçta eğitim teknolojileri konusunda bu ülkenin duayeni olarak tanımlıyorum. Benim kendisiyle uzun Eksik yıllardır olma. beraber Teşekkür çalışma ederim. şeyim var. Yani dolayısıyla böyle bir kimsenin böyle bir geri bildirimi benim için çok değerli. Çok çok teşekkürler. Estağfurullah. Çok teşekkürler Kenan. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne dersiniz? Soru var mı? Chat'te de yok.
Şey de gelmiyor. Peki, o zaman dilerseniz zaten temastayız. Zaten maillerimiz var. İstediğiniz zaman temasa geçebilirsiniz. Biz de sizlerle geçmek isteriz. Katılımınız için çok çok teşekkürler. Yani o ilk amaçta söylediğimiz kalıcı davranış gelişimini kolaylaştırmak diyoruz. Yani orada biz yardımcı olmak, destek olmak bizim gönlümüzde yatan, ne zaman isterseniz dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışırız. Çok çok teşekkürler Çok katılımlarınız için. teşekkürler katılımınız için. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür Böyle bir ederiz. yaz gününde vakit ayırdığınız için bizi çok çok sevindirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu Çok arada teşekkür Teşekkür soruları ederiz. olanlar kalabilir, sorabilir, daha hani bireysel sormak isteyebilirsiniz. E, Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haydi görüşmek üzere o zaman. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çağlayan Bey, ben biraz sona kaldım ama bir şey sormak istiyorum size. Tabii ki, tabii ki. Böyle çok yanlış anlaşılsın da istemedim. Sadece merak ettiğim bir şey oldu. Şimdi AI ile çalışırken normalde de ben ara ara aslında böyle sorular soruyorum. Şöyle bir durum var, ne yapayım sence? İşte şöyle bir case ile karşılaştım, ne önerin olur gibi. Ya da şöyle söyledim, sence işte yerinde bir cevap olmuş mu gibi. Aslında oradan da bir reaksiyon alabiliyorum. Klasik AI mantığının dışında aslında bu platformu düşündüğünüzde kıyaslayarak bakınca artıları tam olarak nedir? Onu kullanmayayım da neden bunu kullanayım? Aslında bu konsepte soruyorum sorumu. Sonuçta şu, yani temelinde AI tabanlı olduğu için Benayım, siz soruyorsunuz değil mi Evet, evet, soruyu? evet. Ha, Ben soruyorum. şimdi sonuçta temelinde AI olduğu için, yapay zeka olduğu için çalışma mekanizması aynı. Bu da sonuçta Evet. OpenAI üzerine kurulu bir sistem. Yani Hı hı. ChatGPT gibi bir sistem. Evet. Farkı nedir dediğimizde kişiselleştirilmiş bir şekilde. Yani şimdi size geri bildirim tarafında bana hani geri bildirimi siz onunla çalışabilirsiniz kesinlikle. Hı hı. Ama sonuçta onun için doğru geri bildirimin ne olduğunu orada mutabık olmanız gerekiyor. Yani geri bildirim formatı dediğimizde karşımıza onlarca farklı format çıkabilir. Siz organizasyonel olarak hangi formatı istiyorsunuz? Liderlerinizin hangi formatta geri bildirim vermesini istiyorsunuz? Veya koçluk görüşmesi gibi. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de şimdi sizin sorduğunuz sorular bilgi tarafı olmuş oluyor. Hı hı. Yani bilgiden ziyade siz şey yapmış oluyor. Burada uygulamayı değerlendirmiş, yani davranışı değerlendirmiş oluyorsunuz. Hani ChatGPT'de daha çok bilgi konusu şey olur. Hı hı. Hı hı. O anlamda burada gerçek hayattaki birebir simülasyon olduğu için, çünkü bir geri bildirimi konuşarak veriyorsunuz. O kişiden konuşarak cevap alıyorsunuz. Yani bu gibi Hı hı. dolayısıyla o bildiğimiz hani jenerik AI'ın kişiselleştirilmişi ve hedeflenen kriterlere adapte edilmiş Hı hı. hali denebilir. Ya aslında şey gibi doğru geri bildirimi ona öğrettiğim için gerçek ve doğru eksiksiz metodolojiye göre aslında bana yön veriyor. Ama işte AI'de random yani geniş bir datadan bir şey çekiyor ve belki orada aslında tam olarak her şeyi doğru yapmıyor. İşte ben dili kullanmıyor, dört adımın birini unutuyor falan gibi değil mi aslında söylemek istediğiniz şey birazcık da? Evet, evet, evet. Yani Tamam. kriterleri biz burada. Yani mesela biz örnek olarak bilmiyorum, Hı hı. denediniz mi şimdi? Denedim, Ee, denedim. Hı hı. Biz burada diyoruz ki takdir ettikten sonra ama fakat gibi bir cümle kullanırsa, bir kelime kullanırsa, o zaman o takdirin etkisini terse çevirir. Biz Hı, bunu tanımlamış durumdayız bir kriter olarak ve tamam. ama fakatı yakalıyor ve puan kırıyor. Şimdi siz Anladım. bunu normal ChatGPT'ye girdiğinizde bunu sağlayamazsınız. Evet, evet, doğru. Doğru, doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet, biz evet. esasında bir parça kuratörlük yaparak Hı hı, hı size hı. ChatGPT şeyindeki en iyi uygulamayı size adapte ederek sunuyoruz ve bunu konuşmaya çevirerek sunuyoruz. Yaptığımız bu Evet. esasında. Aslında eğitmen bir AI ile görüşüyorum gibi oluyor. O mantıkla E, gidebilirim bence, değil mi?
Yok. Gerçek bir insanla Yok, görüşüyorsunuz kastım şey esasında. ama o know-how onda var ya, feedback'i alırken aslında ya da rapor kısmını söylüyorum daha doğrusu. Raporlamada bir eğitmen yazmış gibi bir rapor alıyorum ben sonuç olarak. Klasik Evet, AI'dan evet, farklı olarak. evet. Rapor, Evet, yani evet. bir koç var esasında, yani AI'ın Doğru. burada iki tane kimliği var. Aynen. Bir senaryoyu oynayan AI, o gerçek bir insan. Biz diyoruz ki mesela zorla, sen bir şeyi otomatik kabul etme Evet, evet. diyoruz. İtiraz et diyoruz. İyice zorlayabiliriz. Çok kolay bir karakter olabilir. O bir tane AI. Bir ikincisi de hani bu sorunuz hani bir farkını Evet, daha ortaya koydu. Bir de değerlendiren AI. evet. Dolayısıyla ChatGPT değerlendiren esasında. Yani sen bana zor bir karakter olarak bir geri bildirime şey yap gibi bir şeyi, yani orada bir yazılım gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, Tamam. anlatabildim mi Evet, şey evet, olarak. çok net oldu. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok işlevsel buldum, çok verimli buldum. Sadece o hani nüansı da düşünüp ona göre yorumlamak istemiştim. Şu an biraz daha net oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica Elinize ederim. sağlık. Teşekkürler Benayım. Çok çok teşekkürler. Görüşmek Chatten de bir üzere. soru geldi. Merve Hanım demiş. Kaçırmış olabilirim. Nasıl bir rapor sunuyor bize diyor. Yeni eğitim Hmm. profesyonellerine. Şöyle, yani sunduğumuz rapor kişi bazında. Sonuçta şöyle açıklamaya çalışayım Merve Hanım. Bağlısınız değil mi şu anda? Evet, bağlısınız. Şimdi yani bir normal bir canlı eğitim programını düşünün. Bunun altında birden fazla simülasyon, yani birden fazla senaryo yüklenebilir. Örnek bir liderlik eğitiminde işte iletişime, performansa, koçluğa, geri bildirime, takdire, ileri bildirime, şuna buna, o listedeki onlarcasını katabiliriz bir gelişim yolculuğunda. Dolayısıyla varsayalım ki 4 tane ekledik. Bizim sunduğumuz rapor şu oluyor. Bu kişi bu 4 senaryoda eğer ki sizle anlaşıp da ilk ve son değerlendirme, ön ve son değerlendirmeyi yaptıysa, dolayısıyla ön değerlendirme, son değerlendirme, buradaki gelişim puanları, o detay dökümleri ve de bütün eğitimlerin sonuçta ortalaması nedir? Nasıl bir gelişim gösteriyor? Bunu ortaya koymuş oluyoruz. Ve bir tarafta da kişi bazındaki şeyi de grup bazında konsolide ederek raporluyoruz. Yani hani bizim tecrübemiz dahilinde bir L&D departmanının ihtiyacı olan raporu sağlıyoruz. Size temasa geçip daha böyle hani şey olarak paylaşırız. Daha somut üzerinde konuşuruz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz.